Evde annemin kuması gibiydim. Babam gece bana onu yapıyordu ve ben sabahleyin hiçbir şey olmamış gibi önlüğümü giyip okula gidiyordum. Bütün çocuklar gibiydim ama şeyi hissediyordum, ben bütün çocuklar gibi değilim. Gerçek olmadığını düşündüm ben bu ormanın içinde. Babamla benim masalım. Ama masal değil, yani gerçek. Keşke masal olsaydı. Duymak istiyor musunuz? Sanırım 8 yaşındayım. Rüyamda yılan gördüm. Büyük siyah bir yılandı. Çok korktum. O kadar korktum, uyandım, hala ağlıyorum. Korkum devam ediyor. Baba dedim, biraz sessizce. Duymadı. Tekrar baba dedim. Sonra ışığı yaktı, yanıma geldi. Ne olduğunu anlamadım. Sadece o acı ve hala şimdi anlatırken bile. Çok iyi hatırlıyorum o acıyı. Kız kardeşim arkadaşlarıyla görüşürdü ya da okulun etkinliklerine giderdi ama ben gidemezdim. Benim için yasaktı. Ben mezuniyetime gidemedim. Babamın isteklerini kabul etmem gerekiyordu. Babam evde güçlü, yani ödümüz kopuyor, o derece güçlü. Çünkü annemi öldüresiye dövüyordu. Evin içinde korkunç bir insandı, yani annem hani kemiklerinin kırıldığını falan biliyorum ben. Yani annemin günlerce yattığını biliyorum yediği dayaklardan dolayı. Mahallenin gözünden çok iyi, namuslu, dürüst bir adam. Mahallede çok sevilirdi. Anneme söyleyeceğim ama babam da kötü görünmesin. Hani babamın kötü görünmesini istemiyorum. Babamın kötü biri olduğunu düşünmek istemiyorum. Ama bunu da durdurmak istiyorum. Anneme dedim, anne babam benim kilotumu indiriyor dedim. Bir yerim ağrıyor demişsin de baban o yüzden senin kilotunu indirmiş. Bir daha kimseye söylemedim. Kimse bana inanmaz çünkü babam çok seviliyor. Ve annem bana inanmadı. Annem bile bana inanmadıysa böyle görünen bir baba için kimse bana inanmayacak. Evde annemin kuması gibiydim. Babam gece bana onu yapıyordu ve ben sabahleyin hiçbir şey olmamış gibi önlüğümü giyip okula gidiyordum. Bütün çocuklar gibiydim ama şeyi hissediyordum, ben bütün çocuklar gibi değilim. Ben lanetliydim ve ben kirletilmiştim. 7-8 yıl aralıksız sürdü. Bunun seslenmesi ve ortaya çıkması lazım. Beni susturan yalnızlığımdır. Değil mi? Yani şimdi güçlüsün değil mi? Şimdi biliyorum ki kadınlar var, çalışıyorlar. Her zaman. Yaşadığı travmadan kurtulma enerjisine hakikaten hayran kaldım. Biz ensesle ilgili saha çalışması yapmak ve bu kapalı Pandora'nın kutusunu açmak için gayret ederken Finlandiya Büyükelçiliğinden bir arkadaşımız dedi ki biz Soğuk Savaş yıllarında bunlardan çok çektik. 20 yıl sonra bizim mağdur kadınlarımız, o zamanın çocukları kadınlarımız ulusal medyada bunu konuşmaya başladılar. Umarız ki siz de bunu başarabilirsiniz. Kaç kadın bunu yapabiliyor? Çok az sayıda kadın yapabiliyor. Eskiden çocuklar evli olmadan evvel hamile kaldıklarında cinler getirdi diye söylenirdi. Oysa ki ensestmiş.
Başarılı bir öğrenciyim ama derslerim kötüleşiyor, ilişkilerim kötüleşiyor. Yani otobüse binmekten bile korkuyordum yani. Çünkü otobüse bindiğimde acaba insanlar görüyorlar mı? Yani benim görünmez olmam lazım. Regil oluyorum. Nereden aklıma geldi bilmiyorum. Belki de regilim gecikti. Yani o yüzden şey yaptım. Babama dedim ki ben hamileyim. Hayatımda ilk defa babamın korktuğunu gördüm. O korku bana cesaret verdi ve babamı yanıma bir daha yaklaştırmadım. Ne olursa olsun yaklaştırmayacağım dedim. Çok zordu çünkü 16 yaşındayım. Lisenin bitmesine 1 sene kalmış. Ölümüm yaklaşıyor gibi. Lise bitecek ve evlendirileceğim. Evlilik çok korktuğum bir şey. Hani bakire olmadığımın anlaşılması. Yani korkunç bir şeydi o dönem. Ve lisenin bitmesini bekliyordum. Kendimi öldüreceğim. Babamı öldürmeyi düşünüyordum. Bir öğretmenimiz vardı. Bilgisayar öğretmenimiz. O öğretmenimiz okula tiyatro getirmişti. Hani bir tiyatro grubuna katıldım. Hayatımda ben ilk defa hani aydın insanları, hani üniversitelileri, hani sanatla uğraşan insanları görüyorum. Ben bu senaryoyu değiştirebilirim dedim. Hani evlilik dışında da bir şey varmış dedim. Hani lise son sınıfın 2. dönemi işte ben şeye karar verdim. Ya üniversiteyi kazanıp gideceğim ya da bu evden kaçacağım. Göndermeyeceğim dedi dershaneye. Amcam orada devreye girdi, küçük amcam. Ben dedi gönderirim dedi. Üniversiteyi kazandım. Babam izin vermedi tabii ki. Çevre çok baskı yaptı. Hani göndermemesi için bir sebep yok. Üniversiteyi kendim çalışarak okudum. Kapıdan çıkınca evden çıkmıyorsun. Yüzleşmeyince çıkamıyorsun o evden. 25 yaşında bir intihar girişimim oldu. Sonra 35 yaşında yine ağır sorunlar yaşıyorum. Ağır depresyon yaşıyorum. Terapiye başladım ve suçsuz olduğumu ilk 35 yaşında düşünmeye başladım. Amcamı açıkladıktan sonra dava açmaya karar verdim. Daha doğrusu babamla yüzleşmeye karar verdim. Mahkemede yüzleşmeye karar verdim. Suçlu ben değilim, suçlu sensin ve cezasını çekeceksin. Aslında şu ölmesine üzülmem bundandı. Çünkü yüzleşemedim ben. Yüzleşemedim. Çünkü sürekli şey sordum, niye? Niye bu benim başıma geldi? Babam niye bana bunu yaptı? Bunu kabul edince, artık kaçmayınca, artık niye diye sormayınca ben rahatladım. Ya bu benim başıma niye geldi diye demek yerine geldiyse onunla mücadele etmek. Sordum zaten. Dedim ki Burç'tan hayatta mı? Hayatta olsa o mahkeme olayı da daha farklı bir rahatlatıyor insanı çünkü. Evet, yüzleşmemi yapamadım. Yüzleşmemi yapacaktım. Şu an işte bu yönlü yapıyorsun. Korku üzerine kurulu bir aile yapısı var. Mahalle baskısı var. Dolayısıyla bunun içinde cesaretle çıkıp da mahallenin ortasında babam bana bunu yaptı dediğinizde biri diyecek ki sen de açık etek giydin onun için yaptı. Hazır cevap. Bunların her birini nasıl öğreteceğiz? Cinsel bilgileri verdik. Kurallarını, yasal mevzuatını çocuğun anlayacağı tarzda söyledik. Ben yıllarca sustum aileyi dağıtmayayım diye, aile dağılmasın diye. Kız kardeşinin kocası duymasın, boşar. Ya da işte oraya bir kuzen gelmiş, yeni evlenmiş, aman duymasın. Ya ben orada ne anlatıyorum? Hani insanlar neyle geliyorlar ve daha şey hissediyorsun kendini. Kötülüğü ben yapmışım gibi. Bir kadın niye böyle bir şey uydurur ki? Ne kârı olabilir bir kadının böyle bir şeyi uydurmaktan? Hı? Paramparça olmuşum. Birleştirmeye çalışıyorum.
İnsanlar çok acımasız gerçekten. Bir çevremde başka insanlar benim yanımda dursaydı bu kadar acı çekmeyebilirdim belki. Beni sadece babam değil, annem de yalnız bıraktı. İşte yüzleşme sırasında ben hiç konuşamadım. Sadece diyorum, işte Zeliha teyzeyle görmüştün sen göğsünün mor olduğunu, nasıl anlamadın? Seni çok anlıyorum kızım deyip ağlamaya başladı işte. Ben de böyle bir şey yaşadım. Babamın ona yaptıklarını anlattı. Hani cinsel olarak yaptıklarını anlattı. Hani işte çocukken yaşadığı istismarı anlattı falan. Ben annem için ağlıyordum artık bittiğinde, yüzleşme bittiğinde. Yani sana biz ayıp ettik. Nasıl ayıp ettik? Biz önlemlerimizi alsaydık senin başına bu gelmeyecekti. Biz senin annen için eğitim olanaklarını sağlamış olsaydık, biz senin annenin istihdamla iş sahibi olmasını, yani gidebileceği bir yeri olduğunda evi terk edebileceği umudunu verebilseydik. Burada kim sorumlu? Devlet sorumlu. Daha öncesine baktığımızda geçmiş yıllarda daha çok kadınların göz yumduğu, gidecek bir yere ekonomik yetersizlikler, eğitimsizlikler, gene kadının bir şekliyle mağdur olduğu olaylar üzerinden geliyor bunlar. Tüm bunlara baktığınız zaman sürecin içinde kadını iki kez mağdur eden bir sistem görüyorsunuz. Annenin varlığı, bir tarafta göz yuman anne var geçmişte, bu son dönemlerde ise dik duran anneler modeli var. Mor Çatı'dan işte feminist kadınlar her zaman destek oldular. Yani psikolojik destek alırken de hukuki konuda da çok destek oldular. Adliye tıptan rapor aldım. Avukatımla yazışıyoruz. Bir gün iş yerindeyim. İyi günler dediler. Biz Didim karakolundan arıyoruz. Söylemesi zor deyince ben dedim, evet bu hastanelik falan değil, öldü. Ve telefonu atmışım, iş yerinden bağırarak koşmaya başlamışım. Hani nereye gittim? Kendimi kaybettim. İşte Didim'de işte bir genel evden çıkarttığı bir kadınla bir hayat yaşamaya başlamış ve önce o kadını sonra kendini öldürmüş. Gerçekten kabullenmem ve babamın yaptıklarını anlatabilmem 40 sene kadar sürdü hani. Terapisinde diyorum zaten hani. Bir yıl önce bu odaya girdiğimde 8 yaşındaydım. Şimdi 44 yaşındayım. İyi ki doğdun Meliha. İyi ki doğdun Meliha. Hep 8 yaşındaki bir çocuk gibi kutladım. İlk defa yaşımı 45 yaşım ve hakikaten bu yaşı hissederek kutluyorum. İyi ki varsın dedin ya, ilk defa iyi ki varım diyorum. İyi ki varsın. Birkaç ay önce çocukluk fotoğrafımı aldım ve koydum. Vitrine koydum. Seviyorum artık onu. Ben nefret ediyordum. Ve bu çocuğuma da geçiyordu. Aslında beni en çok etkileyen çocuğum oldu. Çünkü aktarıyoruz. Yani travmaları aktarıyoruz. Aslında bana en çok güç veren kızım. Ben 7 yaşında sarılabildim kızıma. Sarılmaktan korkmuyorum artık kızıma. Daha çok sarılıyorum ve öpüyorum. Çünkü ben dokunamıyordum. Sadece kız çocuklarına ensestten bahsetmiyoruz biz. Bu işin içinde erkek çocuklar da var. Yani erkek çocukların da uğradığı istismarlar var. Yani kapatmayalım. Bu bir ayıpsa sadece yapanın ayıbı değil. Bu toplumun ayıbı. Kendi yapmadığı bir hata yüzünden onu ötelemek, örselemek bizim hakkımız mı? Değil, bizim onu sarmamız lazım, pamuklara sarmamız lazım diyorlar ya. Aynen öyle. Onun o çocuk ruhunda yaşanan travmayı devlet olarak biz, sivil toplum örgütü olarak, vatandaş, kolluk olarak hepimiz sarmalıyız. Güçlü kadınları görmek bana iyi geldi. Başka kadınlara da iyi gelsin dedim. Görüşme boyunca baba dedim. Çünkü babam o benim. Evet, bazı babalar böyle. Bazı anneler böyle. Bazı aileler böyle. Hayat böyle. O kadar çoğuz ve o kadar yakınınızdayız ki. Çocuklarınıza sahip çıkın. Bir sır olmak istemiyorum artık ben. Yani. Ve bu benim sırrım değil. Benim değil ki. Bu babamın, annemin, ailenin, bu toplumun, bu dünyanın sırrı.
Dünyanın sırrını açıklıyorum aslında, kendi sırrım değil. Şimdi başkaları saklansın.